Elinizde dünyayı yerle bir edebilecek nükleer füzelerin anahtarı var. Kıtaları yerinden oynatacak dev bir ordu, sonsuz bir bütçe ve dünyanın en büyük istihbarat örgütüne sahipsiniz. Ve tüm bu gücü ne amaçla kullanıyorsunuz? Bir adamın sakalını dökmek ve onu madar etmek için. CIA, Fidel Castro'yu öldürmek için 600'den fazla operasyon planı geliştirdi. Patlayan Pro, zehirli dalış elbisesi, tetikçi tutmak için mafya ile oturulan masalar. Tam 8 yıl boyunca plan üstüne plan, operasyon üstüne operasyon. Tüm bunlara rağmen Fidel Castro 2016 yılında 90 yaşındayken yatağında öldü. Yaşananları alt alta koyunca tablo çok gülünç. Araştırırken eğlendiğimi bile söyleyebilirim. Ama bir noktaya kadar. Çünkü Amerikan hükümetinin Küba saplantısı devam ederken dünya nükleer bir felaketten neredeyse kıl payı kurtuldu. 1950'lerin sonunda Küba, Amerika'nın gözünde bağımsız bir ülke değildi. İçinde istediği gibi at koşturabileceği kendi mülküydü adeta. Havana'da kumarhaneler, şeker tarlaları ve tütün fabrikaları vardı ve hepsi Amerikalılara aitti. United Fruit Company adındaki tek bir şirket, adanın en verimli topraklarının sahibiydi mesela. Batista yönetimi de buna göz yumuyor, hatta bu duruma çanak tutuyordu. Karşılığında da Washington'ın tam desteğini alıyordu. Ve yanında silah ve para ve güç tabii ki. Peki Küba halkı bu düzenin neresindeydi? Tamamen dışında. Halkın tek gerçeği yoksulluktu. Havana'nın lüks kumarhanelerinde Amerikalı turistler ve mafya liderleri omuz omuzaydı ama onlara hizmet edenler, tarlalarda karın tokluğuna çalıştırılanlar, tütün fabrikalarındaki işçiler bu zenginlikten hiçbir pay almıyordu. Havana'nın neon ışıkları altında devasa bir pasta paylaşılıyordu ama şehrin birkaç kilometre ötesinde tarlaların ortasında zaman adeta durmuştu. Köylülerin %75'i topraktan kulübelerde, elektriksiz ve susuz bir hayatın içinde yaşamaya çalışıyordu. Bir tarafta rengarenk lüks Cadillac'lar, diğer tarafta hayatında bir bardak süt bile içmemiş çocuklar vardı. Bu düzene son vermek isteyen Fidel Castro adındaki genç bir avukat, 1956'da 82 kişilik bir grupla Meksika'dan bir tekneye bindi ve Küba'ya çıkarma yaptı. Çıkarmanın ilk günlerinde neredeyse tamamen imha edildiler. Adamlarının çoğunu kaybetti Fidel. Kalan 11 arkadaşıyla birlikte Sierra Maestra dağlarına sığındı. 3 yıl boyunca bu dağlarda savaştı. Köylülerden destek topladı. Saflarını büyüttü. Batista ordusunu defalarca Castro'nun üzerine gönderdi ama her seferinde geri çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü Castro her geçen gün güçleniyor ve isyancıların sayısı artıyordu. Dağlarda bir radyo kurmuşlardı mesela. Radyo Rebel'de. Her gece saat 21'de parazitlerin arasında o inatçı sesi duyulmaya başlıyordu. Ve halk gün geçtikçe yönünü Castro'ya çeviriyordu. Birçok çatışma yaşandı bu 3 yılda. Birçok kırılma noktası geride bırakıldı. Ve nihayetinde 1 Ocak 1959'da Batista ülkeyi terk etti. Castro ise arkadaşlarıyla birlikte Havana'ya girdi. O girişi hatırlayanlar hep aynı şeyi anlatır. Kalabalık resmen çılgına dönmüştü. Adamlar ağlıyordu. Kadınlar ellerindeki çiçekleri atıyordu. Castro kamyonun üzerinde ayaktaydı. O ikonik sakallı yüzü, dev bedeni ve hiç bitmeyecekmiş gibi akan sesiyle. Konuşmaya başladığında kalabalık sadece onu dinliyordu. Ve ona inanıyorlardı. Çünkü bu adam imkansızı başarmıştı. Washington ise büyük bir öfkeyle izliyordu olan biteni. Bir hata yapmışlardı belli ki ama nerede? Castro'nun tam olarak neye inandığını ilk başlarda anlamadılar. Komünist miydi? Milliyetçi mi? Yoksa pragmatik bir lider mi? Anlaşabilirler miydi bir noktada? Eisenhower yönetimi de işte bunu çözmeye çalışıyordu. Hatta 1959'da Castro Washington'a geldi ve Amerikalı yetkililerle görüşmek istedi. Eisenhower tam bu noktada hayatının hatasını yaptı belki de. Castro'yu muhatap almak istemediği için onunla görüşmek yerine golf oynamayı tercih etti. Evet, gerçekten de bir golf sahasındaydı o gün ve Castro mevkisi gereği Amerikan başkanı ile değil, başkan yardımcısı Nixon'la görüştü. Bu reddedilmenin Castro üzerinde nasıl bir etki bıraktığını bilemeyiz. Ama bir şeyleri değiştirdiği kesin. Çünkü Küba'ya döner dönmez Amerikan şirketlerine ait toprakları ve malları kamulaştırdı. Büyük çiftlik sahiplerinin, fabrikatörlerin ve kumarhane sahiplerinin tüm mallarına el konuldu. Castro sertleşmişti ama Washington da sertleşti. Her hamlelerinde daha da uzağa savruldular.
Ve 1960'ın sonunda Küba Sovyetlerle yakınlaşmaya başladı. Amerika tam yanı başındaki çok stratejik bir adayı resmen kaybetmişti. Soğuk Savaş'ın tam ortasında Sovyetler etki alanını Florida kıyılarının 150 kilometre ötesine kadar yaklaştırmıştı ve bu durum Washington için varoluşsal bir utançtı. Ve utanç hiçbir zaman iyi kararlar üretmez. Böylece Washington çok büyük bir hamle planladı. Ve bu hamle tarihin en absürt gizli servis operasyonlarından birini başlattı. Bir adama karşı tam 8 yıl boyunca 600'den fazla karşı hamle. Görev süresi dolan Eisenhower'ın yerine başkan seçilen John F. Kennedy, Ocak 1961'de göreve başladığında masasında büyük bir plan vardı. Planı kendi yönetimi hazırlamamıştı ama kağıt üzerinde mükemmel bir fikirdi. Bir süredir CIA, Amerika'da sürgün olarak yaşayan Kübalılardan oluşan paramiliter bir güç kurmuştu ve onları eğitiyordu. Bu küçük ordu, Amerika'nın desteğiyle adaya çıkarma yapacak, yerel halkı ayaklandıracak ve Castro rejimini içten çökertecekti. Görünüşte de Amerikan hükümetinin bununla hiçbir alakası olmayacaktı. Temiz, hızlı, görünmez, kısacası kılçıksız bir plandı. Kennedy'nin bazı çekinceleri vardı bu operasyonla ilgili ama CIA'de, ordu da çok ısrarcıydı. Planın kesinlikle işe yarayacağını söylediler ve Kennedy de onayladı. 17 Nisan 1961'deki Domuzlar Körfezi çıkarmasıydı bu plan. Ve başladıktan birkaç saat sonra tam bir felaketle son bulacaktı. Amerika'nın hava desteği zamanında ulaşmadı. Yerel halk umdukları gibi ayaklanmadı. Üstelik Castro'nun kuvvetleri çıkarmanın yapılacağı yeri çoktan biliyordu. Yani operasyon sızdırılmıştı. 1400 kişiden oluşan Kübalı sürgünler 72 saat içinde ya öldürüldüler ya da esir düştüler. Başkan Kennedy de sakince kameraların karşısına geçti ve "Zaferin 100 babası vardır ama yenilgi yetimdir" diyerek tüm sorumluluğu üstüne aldı. Ama kesinlikle sakin değildi o günlerde. Kişisel kariyeri başarılarla doluydu ama göreve geleli daha 2,5 ay olmasına rağmen böylesine bir yenilginin faturasını o ödemek zorundaydı. O günlerin tanıkları Kennedy'nin en zor haftası olduğunu söylerler. Hatta operasyonun çöktüğü saatlerde Oval Ofis'te eşinin kollarında ağlayacak kadar büyük bir yıkım yaşadığını anlatırlar. İlk büyük kararında herkesin gözü önünde büyük bir fiyaskoydu başına gelenler. Castro'nun zafer konuşması dünya basınına manşet olurken Kennedy bunu televizyondan izlemek zorundaydı. Ama Beyaz Saray'ın başka bir odasından daha büyük bir öfke yükseldi. Robert Kennedy, Adalet Bakanı, abisinin en yakın danışmanı ve en sert koruyucusu. Bobby diyordu herkes ona ve bunu sadece siyasi bir yenilgi olarak göremeyecekti. Abisine karşı yapılan kişisel bir ihanetti bu ona göre. Bu noktadan sonra CIA'ya karşı olan büyük öfkesini hiçbir zaman gizlemedi. Toplantılarda masaları yumruklar, karşısındakileri azarlar, sesini yükseltir ve öfkeden yüzü kızarırdı. "Bu adamlar bize yalan söyledi" derdi sık sık Bobby. "Abimi göz göre göre batırdılar." Sonra susar, cam kenarına gider ve kafasında yeni planlar yapardı. Robert Kennedy o günlerde 40 yaşına bile girmemişti daha. Ama üzerinde taşıdığı ağırlık onu 10 yıl yaşlandırmıştı sanki. Bir şeyleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacaktı. Ve çok geçmeden bu kararlılık büyük bir operasyona dönüşecekti. Ve 1961'de Kennedy yönetimi Castro'ya karşı planladığı büyük ve gizli operasyonu resmen başlattı. Mongoose Operasyonu. Ordu, CIA ve Beyaz Saray işin tam merkezindeydi. Programın yürütücüsü General Edward Lansdale'di ama asıl patron Bobby Kennedy'ydi. Mongoose sıradan bir istihbarat operasyonu olmayacaktı. Soğuk hesapların değil, yaralı bir egonun ve onu besleyen kardeşlik öfkesinin bir ürünüydü. Her sabah Castro'yu yok etmek için yepyeni fikirler masaya geliyordu. Üstelik biri diğerinden daha tuhaftı bu fikirlerin. Ve bunları alt alta koyduğunuzda aklınıza tek bir soru geliyor. Bunları ciddiye alan insanlar gerçekten var mıydı? Evet, vardı ve hepsi de Amerikan hükümetinin maaşlı personeliydi. İlk büyük fikir patlayan Pro'ydu. Pro, Castro ile özdeşleşmişti artık. Elinden hiç düşmüyordu. Plana göre Castro'nun Pro'larından oluşan özel bir kutu hazırlanacak ve ona hediye edilecekti. Pro'ların içine de dudağına temas ettiği anda onu öldürebilecek güçte zehirli bir madde olan butonin konulacaktı. Plan hayata geçirildi. Özel bir kutu Pro hazırlandı. Sonra biri durdu ve sordu: "Ama bunu ona nasıl ulaştıracağız?" Ardından da plan rafa kalktı. İkinci fikir daha bilimseldi. Talyum tozu kullanacaklardı bu kez.
saç dökülmesine yol açan kimyasal bir madde. İçeriden biri bulunacak, bu toz Castro'nun ayakkabılarına serpiştirilecekti. Ayakkabılarını giyerken de toz ellerine bulaşacak, gün içinde illaki sakalına dokunacak ve Castro'nun ikonik sakalları dökülüp gidecekti. Bütün karizması yerle bir olacaktı. Bu durumda da halk onu terk edecekti. 2 dakika ara verelim mi? Bu ne anlama geliyor? Dünyanın en büyük istihbarat örgütünün en parlak zihinleri bir odada toplanıyor ve şunu tartışıyor, düşünsenize. Fidel Castro'nun sakalını dökelim, halk onu sevmesin. Bunu düşünen adam o gün işinden kovulmadı. Hatta belki de terfi aldı. Başarısızlık mı, aptallık mı, yoksa büyük bir çaresizliğin ürünü müydü bu fikirler? Videonun sonunda siz karar vereceksiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Devam edelim. Bu kez daha karanlık planlara geldi sıra. Castro'nun tüplü dalgıçlığa meraklı olduğu bilinen bir şeydi. O halde neden zehirli bir dalış elbisesi üretilmesindi ki? Pro işinde kullanılamayan ve muhtemelen birilerinin içinde kalan botulyum zehri yine masaya getirildi. Zehirle kaplanmış bir dalış kıyafeti Castro'ya hediye edilecek, giydiği anda da bu zehre maruz kalacaktı. Bu plan da kağıda döküldü. CIA'nin iç belgelerinde düzgünce dosyalandı. Bütçesi yapıldı. Ama bu plan da hayata geçirilemedi. Bir diğeri de LSD'ydi. Zaten MK Ultra projesi kapsamında LSD, CIA'nin aşina olduğu bir maddeydi. Bunu da bir önceki videomuzda anlatmıştık. Mutlaka göz atın. Castro'nun Küba halkına hitaben yaptığı uzun radyo konuşmalarının birinde bu madde kullanılacaktı ve diğer suikast girişimlerinden farklı bir sonuç bekliyorlardı bu kez. Bu bir itibar suikastiydi. Konuşması öncesinde stüdyo ortamına gaz haline getirilmiş LSD verilecekti ve Castro canlı yayında halüsinasyon görecek, kelimeleri karıştıracak, belki kahkaha atacak, belki ağlayacak, kısacası itibarı yerle bir olacaktı. Ciddi konuşuldu bu, planlandı. Ama sonra operasyonu yürütecek olan teknik ekip gazın stüdyoda kontrol edilemeyeceğini ve Castro'nun yanında olan herkesi etkileyebileceğini fark etti ve planı iptal etti. Yüz milyonlarca dolarlık bütçe dünyanın en sofistike istihbarat örgütü. Ve masa başında üretilen fikir gerçekten de buydu. Bir süre sonra işler iyice çığırından çıktı. CIA Castro'yu alt edemedikçe öyle köşeye sıkıştı ki Amerikan mafyası ile işbirliğine kadar götürdü işi. Tabii suikast gerçekleşirse Amerikan hükümeti yine ellerini kirletmeden sıyrılacaktı bu işten. Çünkü mafyanın Küba'da çıkarları vardı. Batista döneminde kumarhaneleri, otelleri, yüz milyonlarca dolarlık yatırımları vardı. Ama Castro bunların hepsine el koymuştu. Yani Amerikan mafyasının da Amerikan hükümetinin de düşmanları ortaktı. Aracılar belirlendi. Görüşmeler başladı. Para konuşuldu. İsimler verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat servisi bir devlet liderini ortadan kaldırmak için Al Capone'un halefi olan Momo lakaplı Sam Giancana ve devrim öncesi Havana'nın kumarhane kralı Santos Traficante gibi isimlerle aynı masaya oturdu. Fakat mafya babaları işleri savsakladı. Tüm bu görüşmeleri kendi çıkarları için kullandı ve dokunulmazlık zırhlarını daha uzun süre devam ettirebilmek için işi uzattıkça uzattı. Ve rafa kalkan başarısız planlara ek oldular bir süre sonra. Ama CIA sadece dışarıdan suikastçı aramadı. Castro'yu ortadan kaldırmak için Küba'nın içinden de bir yol aradılar. Bunun için de en uygun kişi Castro'nun hayatının aşkı Marita Lorenz'di. Marita, gemi kaptanı olan babasıyla Havana limanına geldiğinde tanıştı Fidel Castro'yla. Devrimin hemen sonrasıydı ve birbirlerine aşık oldular. Çok geçmeden de birlikte yaşamaya başladılar. Marita artık Castro'nun en yakınındaydı. Bir süre sonra hamile kaldı. Ama hamileliğinin 6. ayında bir baygınlık geçirdi. Gözlerini açtığında Havana Hilton'da Fidel'le beraber yaşadığı dairede değil, bambaşka bir yerdeydi ve bebeği kendisinden zorla alınmıştı. İlerleyen yıllarda bunu CIA'nin yaptığını iddia eden röportajlar verdi. Kitaplar yazdı. Ama o dönemde kendisini kaçıranlar bebeğini Castro'nun öldürdüğüne onu inandırdılar. Ve Castro'nun bir canavar olduğunu söyleyerek Marita'yı CIA için işe aldılar. Kısacası Marita Lorenz CIA tarafından devşirildi. Castro'nun yatak odasına girebilecek tek kişi oydu ve beyni yıkanmış bir halde çantasındaki bir krem kutusuna gizlenmiş zehirli haplarla Havana'ya geri gönderildi. Castro'nun odasına girdi ama sakladığı kutunun içindeki haplar erimiş ve kullanılamaz hale gelmişti. Onları sifona atıp kurtulmak isterken de yakayı ele verdi. Bazı tanıklıklara göre de Castro zaten her şeyin farkındaydı. Sonuçta silahını çıkardı ve Marita'ya uzattı. "Beni öldürmek mi istiyorsun?" diye sordu. Marita silahı alamadı. Kısa bir süre sonra da Amerika'ya geri döndü. Görev yine başarısızdı. Ama hikayenin en tuhaf kısmı burası değil. Tüm bu planlar hazırlanırken Havana'daki Fidel Castro bunların büyük çoğunluğundan haberdardı. Çünkü Küba istihbaratı son derece etkiliydi.
CIA'in Küba'ya sızdırdığı ajanların önemli bir kısmı çoktan çifte ajana dönüşmüştü bile. Castro, kendisine karşı kurulan tuzakları bazen daha plan aşamasındayken öğreniyor ve sessizce izliyordu. Bunu bilen biri olarak Castro'yu hayal edin bir an için. Havana'da sabahın erken saatlerinde masasının başında oturuyor. Önünde bir istihbarat raporu var. Raporda Washington'daki önemli bir toplantıda kendisinin sakallarını dökmek için talyum tuzu tartışıldığı yazıyor. Ne hissetmiştir sizce? Korkmuş mudur? Nihayetinde insan biraz da olsa korkar. Ama bence çok farklı bir şey daha hissetmiş olmalı. Dünyanın en güçlü devletinin kendisine karşı bu kadar çaresiz kaldığını görmenin verdiği o karanlık tatmin. Düşmanı onun sakalını dökmeyi tartışıyor. Bu olsa olsa bir zaferdir. Ve liste burada bitmiyor. Rolando Kubela, Castro'nun devrim kadrosundan biri. İçlerinden biri, güvenilen biri. Ama CIA yıllardır onu izliyordu. Sonunda devşirdi. Ve 22 Kasım 1963 günü bir ajan aracılığıyla Kubela'ya Paris'teki bir otel odasında zehirli bir şırınga teslim ediliyordu. Elbette Castro'yu öldürmesi için. Ama o gün başka bir şey daha oldu. Dallas'ta John F. Kennedy vuruldu. CIA, Castro'yu suikast düzenlemesi için bir başkasını devşirirken kendi başkanını kaybediyordu. Bu bir tesadüf ya da tartışmalı bir zamanlama mı yoksa daha başka anlamları mı var? Uzmanlar hala tartışıyor. Sonuç olarak Fidel Castro, dünyada en çok suikast girişimine maruz kalan kişi olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ama tüm bu yapılanları o yıllarda kamuoyuyla hiç paylaşmadı. Çünkü paylaşmasına gerek yoktu. Planlar zaten kendi kendine çöküyordu. Ama operasyon durmamıştı. Washington'daki o ofisler hala doluydu. Masaların üstü hala kağıtlarla kaplıydı. Ve artık sorun Castro'dan değil, oluşan bu devasa makinenin kendisinden kaynaklanıyordu. CIA'in Miami istasyonu o dönemde örgütün dünya genelindeki en büyük istasyonuydu. İçinde yüzlerce ajan, onlarca Kübalı sürgün, paralı askerler ve planlamacılar çalışıyordu. Bu devasa makine her gün yeni operasyonlar üretiyordu. Sabotaj ekipleri Küba'ya sızıyor, şeker fabrikalarını, elektrik santrallerini, ulaşım hatlarını hedef alıyordu. Kimi operasyonlar başarıya ulaştı. Ama çoğu Küba istihbaratı tarafından zaten biliniyordu. Çünkü o ekiplerin içine de çifte ajanlar çoktan sızmıştı. CIA kendi kurduğu tuzaklara düşüyordu. Hem de defalarca. Ve her seferinde bunun farkında olmadan. Robert Kennedy ise baskı yapmaya devam ediyordu. Mangus toplantılarına bizzat katılıyor, ilerleme raporu istiyordu sürekli. Daha hızlı, daha cesur, daha kararlı deyip duruyordu. General Lansdale üzerindeki baskı da giderek artıyordu. Bu baskı altında planlar daha da çılgınlaştı. Çünkü makul fikirler işe yaramıyordu. İşe yaraması için çılgın fikirlere ihtiyaç vardı. Kısır döngü tam gaz dönmeye devam ediyordu. Ve işte bu girdabın içinde kimsenin görmediği bir şey oldu. Mangus operasyonunun Castro'yu istikrarsızlaştırmaya çalıştığı, adayı sürekli baskı altında tuttuğu bu dönemde Sovyetler de Küba'ya yaklaşıyordu. Ve Küba onları kollarını iki yana açarak karşıladı doğal olarak. Castro için hesap basitti. Amerika durdurmaya kararlıysa Moskova'nın koruması altına girmek bir zorunluluktu. Sabotaj saldırıları, suikast girişimleri, ekonomik abluka. Bunların hepsi Castro'yu doğuya yönlendiriyordu. Mangus, Castro'yu zayıflatmak için tasarlanmıştı. Ama Castro'yu Sovyetlerin kucağına iten şeyin ta kendisi haline geldi. İşte CIA bunu görmekten çok uzaktaydı. Çünkü planların yapıldığı o odalar artık gerçeklikten tamamen kopmuştu. Talyum tuzu tartışılan, mafya ile randevu ayarlayan, birbiriyle çelişen operasyonlar yürüten bir makineydi artık ve bu makine stratejik düşünme kapasitesini çoktan yitirmişti. İçeriden bakan için her şey çok mantıklı görünüyordu. Dışarıdan bakan biri içinse tablo çok farklıydı. Koca bir devlet, küçük bir adaya olan saplantısından kendini bir türlü kurtaramıyordu. Ve bu körlüğün faturasını yakında bütün dünya ödemek zorunda kalacaktı. Ekim 1962. Bir casus uçağı Küba üzerinde rutin bir keşif uçuşu yapıyor. Fotoğraflar Washington'a geliyor. Analistler inceliyor. Ve Küba'da Sovyetlerin nükleer füze rampası inşa edildiği anlaşılıyor. Kennedy fotoğrafları gördüğünde 13 gün boyunca kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı. O günlerde Beyaz Saray'ın iç odalarında dünyanın kaderini belirleyecek tartışmalar yaşandığı muhakkak. Bir taraf hava saldırısıyla rampaların hemen imha edilmesini istiyordu. Diğerleri deniz ablukasını öneriyordu. Askeri danışmanların bir kısmı çok daha ileriye gidiyor ve tam işgal planları yapıyordu. Olasılıklar hesaplanıyordu
ve bu olasılıkların içinde nükleer savaş da vardı. Düşünün, Mangoz operasyonuyla yıllardır Castro'yu köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Küba'ya baskı, sabotaj, suikast girişimleri. Castro bunları biliyor, Sovyetler de biliyordu. Ve Moskova için Küba'ya füze yerleştirmek hem stratejik bir hamleydi hem de Washington'a açık bir mesajdı. Artık yeter demekti bu. Mangoz bir domino taşını devirdi. O taş da başka taşları devirdi yıllar içinde. Ve bu zincirin sonunda dünya nükleer savaşa daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşmıştı. Kennedy önerilen seçenekler içinde ablukayı seçti. Sovyet gemileri Küba'ya doğru ilerliyordu. Amerikan savaş gemileri de hazırda bekliyordu. Sonunda iki süper güç denizin ortasında karşı karşıya geldi. Sessizlik vardı her yerde. Gerçek bir sessizlik. Washington'da da, Moskova'da da, Havana'da da. Herkes nefesini tutmuştu. 27 Ekim 1962. Krizin en kritik günü. Küba'nın kuzeyinde, Atlantik'in karanlık sularının altında Sovyet denizaltısı B-59 ilerliyordu. Günlerdir su yüzüne çıkamamıştı. Bataryası kritik seviyedeydi. İçerideki hava neredeyse solunmaz bir haldeydi. Mürettebat yorgun, bitik ve olan bitenden habersizdi. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorlardı çünkü radyo sinyalleri kesilmişti. Komuta merkeziyle iletişim tamamen kopmuştu. Tam o sırada Amerikan savaş gemileri denizaltıyı tespit etti. Yüzeye çıkması için bir uyarı bombası attılar. Gerçek silah değildi bu. Sinyal amaçlı küçük bir patlayıcıydı. Ama B-59'un içindekiler bunu bilmiyordu. Patlamaları duydular ve denizaltı sarsılmaya başladı. Kaptan Valentin Savensky'nin aklına tek bir şey geldi. Kendilerinin haberi yoktu ama savaş başlamıştı demek ki. Sovyet B-59 denizaltısı nükleer bir torpido taşıyordu. Ve Sovyet protokolüne göre nükleer torpido kullanımı için 3 üst düzey subayın onayı gerekiyordu. Savitsky onayladı. Politik subay Ivan Maslenikov da onayladı. Sıra 3. subaya geldi. Filo komutanı Vasily Arkhipov. Arkhipov o an ne düşündü bunu tam olarak bilemiyoruz. Denizaltının içindeki o boğucu karanlığı, yorgunluğu, patlama seslerinin yarattığı paniği hayal edebiliyoruz ama. Her şey savaşın başladığına işaret ediyordu. İki meslektaşı çoktan onaylamıştı zaten. Üzerindeki baskı hayal edilemeyecek kadar büyüktü. Ama Arkhipov hayır dedi. Sadece hayır. Büyük tartışmalar oldu ama geri adım atmadı. Yüzeye çıkalım, durumu öğrenelim, sonra karar verelim dedi. Ve nihayetinde Savitsky'yi ikna etti. B-59 yüzeye çıktı. Gerçek bir savaş yoktu. Sadece bir sinyal bombasıydı atılan. O gece dünyanın kaderini o denizaltının içindeki tek bir adam belirledi. Kriz günler içinde çözüldü. Sovyet füzeleri Küba'dan çekildi. Ama Amerika da Türkiye'deki füzelerini geri çekmeyi kabul etti. Karşılıklı taviz verilmişti. Fakat kamuoyuna yıllar boyunca anlatılmadı bu. Mangoz operasyonu Aralık 1962'de resmen sona erdi. Castro hala yaşıyordu. Görevinin başındaydı. Ve CIA büyük başarısızlıklarla dolu dosyaları kapattı ve arşivin en derinlerine yuvarladı. Mangoz, başarısızlıklarla dolu, delice bir operasyon olarak tarihe geçti ama kimse hesap vermedi. Ne patlayan proyu tasarlayan analist, ne mafya ile masaya oturan koordinatör, ne de zehirli dalgıç kıyafetini tasarlayan biyolog. Ne Robert Kennedy, ne de o ofislerde yıllarca imkansız planlar yazıp bunları ciddiye alan onlarca isim. Dosyalar kapandı, kadrolar dağıtıldı. Sistem de bir sonraki operasyonuna geçti. Ama Castro 49 yıl boyunca iktidarda kaldı. Tarihin en büyük istihbarat aygıtının 638 suikast girişiminden, ambargolardan ve amansız bir nefretten sağ çıkarak kendi yatağında huzur içinde hayatını kaybettiğinde 90 yaşındaydı. Ama hikaye bitmedi. Hiç bitmedi aslında. Amerika'nın Küba'ya uyguladığı ambargo bugün hala devam ediyor. Ve 60 yılı aşkın süredir adayı çürüttü desek yalan olmaz. Nesiller değişti, başkanlar değişti, dünya değişti ama ambargo değişmedi. 2015 yılında Obama iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye çalıştı. Büyükelçilikler karşılıklı olarak yeniden açıldı. Ama 4 yıl sonra Donald Trump başkan seçilince bunları kapattı ve eski düşmanlık kodlarına geri döndü. Ve çok yakın bir zamanda da adayı tamamen ele geçirmeye kararlı olduğunu herkese ilan etti. Küba'yı alıp onunla ne istersem yapabilirim dedi. Belki cümle değişti ama mantık hiç değişmedi. 1961'de bir adamın sakalını dökmek için talyum tuzu tasarlayan devletle
Bugün bir adayı karanlığa gömerek, petrol ve gıda taşıyan tankerleri limanlardan çevirerek, elektriklerini keserek boyun eğdirmeye çalışan devlet, aynı devlet. Aynı refleksin iki farklı yüzü. Araçlar değişti, saplantı aynı. Manguz bize tek bir şey gösterdi. Hesap sorulmayan güç kendini tekrar eder. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu döngü gerçekten bir yerde kırılabilir mi? Yorumlara yazın. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Ve bu tür hikayelere bağımlıysanız kanalda kalın. Bir sonraki kırılma noktasında görüşmek üzere.